Yardım istemek aslında çok önemlidir. Fakat bazı insanların yardım isterken çok çekindiğini, istemsiz kaldığını görüyorum. Bunun sebebi bazı insanlar gerçekten kendilerini o kadar hayata karşı kırgın hissederler ki herhangi bir kişiden yardım istemek onlara çok zor gelir. Şöyle bir felsefe geliştirmeye başlamışlardır hayatlarının bir döneminde. Yardım isteyeceğim, ölürüm daha iyi. Hem ne yanlışım var ki benim? Hem benim yanlışlarımı kim tespit edebilir? Çünkü benim kadar acı çekmiş başka birisi var mı? Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz ki? Fakat bu doğru değil. Herkesin bir derdi var. Hayatımda ben de çok dibe vuruş dönemleri yaşadım. Belki de ilk defa hayatımda hatırladığım bir olay var. Metallica, o zamanlar çok severdim Metallica'yı. 1991-92 yıllarında Türkiye'ye gelecekti. Ve annemden istedim. Anne, çok gitmek istiyorum stadyum konserine. Annem izin vermedi. Ve o zaman öğrendim belki de. Artık kimseye bir şey sormayacağım. Kimseden yardım istemeyeceğim. Kimseye duygularımı açıklamayacağım. Çünkü benim için çok önemli bir şeydi ve gerçekleşmedi. Daha çok içime kapandım ve artık dışarı çıkmamaya karar verdim. Bunları tabii ki bilinçli olarak yapmadım ama sonuçta yapmışım. Ki hayatımın diğer dönemlerinde yardım istemek, insanlara kendimi açmak ve onlara güvenmek çok zor gelmeye başladı. Sonra üniversiteye gittim. Üniversiteye gittiğim zaman da İzmir'e gittim. Belki dedim daha uzak bir yerlere gidersem içimde yeni duygular oluşmaya başlar. Hayata karşı yeni umutlar doğar. Bir arkadaşımla birlikte, ki Bob Marley'i çok severdik biz. Ortak yönlerimiz çok vardı. Ve onunla birlikte bir eve çıktık. Evin içinde gerçekten o kadar kötüydü ki pislikten geçilmiyordu. Yol geçen hanı gibiydi. Yani kimin geldiği belli değildi. Her önüme geleni eve alıyordum. Özellikle ailesinden kaçıp başka bir şehire giden insanlar bunu bilirler. O şehir sizin için yeni bir özgürlükler diyarı gibidir. Bir Disneyland gibidir. Yeni arkadaşlar, kısa süreli ilişkiler falan, böyle kendini doğrultmaya çalışan ama nereye gittiğini bilmeyen bir insandım. İnsanlara güvenmediğim için de çok uzun süreli ilişkilere hiçbir zamanda girmedim. Fakat kimseden de yardım istemiyordum. O kadar tembelleşmiştim. Gelen parayı barlarda harcıyordum. Annem bunu fark etti ve bana yardıma o geldi. Ve onun sayesinde, onun beni düzene oturtması sayesinde 5. senemde artık işletme bölümünü bitirdim. Annem üniversite döneminde eve gelip bana yardım ettiğinde onu ben çağırmadım, kendisi geldi. Ondan bir yardım almak istemiyordum ama içten içe onun bu yardımların neticesinde okulu bitirebildim. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bana çok yardım etmiştir o konuda. Ben istemesem de, isteyemesem de. Çünkü kırgındım ona karşı. Üniversiteden sonra askere gittim ve benim babam üst düzeyde bir subay olmasına rağmen yine gururuma yediremediğim için ondan hiçbir yardım istemedim ve doğuda askerlik görevime başladım. Gerçekten benim için inanılmaz zor bir durumdu. Her gece ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü askerlik gerçekten bildiğiniz gibi bir şey değil. Hiçbir şeye benzemiyor. Çok zorlukları olan, meşakkatli bir şey. Ve ben de hayatı çok sorgulayan, kimseye güvenmeyen, böyle şüpheci bir yaklaşımlar içinde olduğum için de benim için daha da bir tık daha zor geçti. Artık babamdan yardım istemek zorunda hissettim kendimi. Telefonu açtım. Baba dedim, çok zor durumdayım. Hayatımda ilk defa birinden yardım istedim ve aslında askerlikte öyle yardım diye bir şey pek olmuyor. Sonuçta askersiniz, bir yere gidemiyorsunuz. Ancak yine de babamın arkamda durduğunu bilmek benim yalnız olmadığımı hissettirdi. İşletme mezunuydum. Askerlik bittikten sonra bankada çalışmaya başladım. Hesap yapmayı sevmiyordum. İnsanların hesaplarını tutmayı da sevmiyordum. Bankadan kovuldum. Kovulduktan sonra annem odama girip çıkmaya başladı. İşte oğlum iş bulsana. Ve ben hiç kimseden yardım beklemeyen biriydim. Evin içinde oturuyorum. Bir şeylere ulaşmak için bir ağınız olması lazım. Sosyal bir ağınız olması lazım ya. Ben hiç o konulara girmek istemiyordum. Hiç kimseyle tanışmak istemiyordum. Hiç kimseden yardım almak istemiyordum açıkçası. Fakat babam bir gün bir kaza yaptı. Arabayla bir kaza yaptı ve babam adamı çok sevmiş. Bana kendi kartını verdi. Gerçekten oraya gittim. Yine babamın yardımı sayesinde. Orada çeşitli posterler yapmaya başladım. Grafikler, tasarımlar yapmaya başladım ve bir takım şeyleri öğrenmeye başladım ve montajı öğrendim.
Montaj işi bilirsiniz, tahmin edersiniz ki içine kapanık, insanlara uygun olan bir şey. Ve benim de işime geliyordu. Böyle kuytu köşemde o görüntülerle oynayarak 4-5 senem o şekilde gitti. Fakat içimde de böyle dışarı açılamama duyguları hep var. Nereye gidiyorum ben, ne yapıyorum diye. Bir otomatiğe bağlamış gibi bir modda gidiyordum o zamanlar. Ve kimseye bu konuları açamıyorum, açılamıyorum, dökemiyorum kendimi. Bir böyle kıstırılmış duygular var bende. Konuşma pratiği yapmadığım için, insanlarla diyaloğum olmadığı için de işte onlara gidip işte ben bunları yapabiliyorum, işte bunları dökebiliyorum ortaya, size şöyle işler yapabilirim diye bir hedefler koyamıyorum, insanlarla konuşamıyorum, tanışamıyorum. Bir gün unutmuyorum, bir kadın geldi, genç bir kadın, yani 25'li yaşlarda, böyle alımlı, makyaj yapmış, manken tarzında birisi geldi ve yanıma oturdu. Dedi ki Orkun Bey, ben bir takım görüntüler çektim ve bizim müdürümüz ona demiş ki işte Orkun'a git, baksın, eğer beğenirse programa başlayabilirsin. Ve işte görüntülere baktım, ettim, yani elle tutulur bir şey yok. Fakat konuşmuyorum, kıza da bir şey söylemiyorum. Kız artık sordu bana, Orkun Bey ne düşünüyorsunuz? İyi olmuş mu? Ve kafamı salladım. İyi olmuş dedim yani. İyi olmuş dedim. Halbuki ona demem lazım ki bak, sen diksiyon eğitimi alman lazım. Ona yardım etmem lazım yani aslında. Kıza yardım etmem lazım. Çünkü iyi değil. O televizyon kanalında çalışabilecek yeterlilikte birisi değildi. Ama ben yapabilirsin, edebilirsin anlamına gelen kafamla onayladım. Daha sonra kız gittikten sonra arkasından baka kaldım. Dedim ki yani niye konuşamıyorum bu insanlarla? Neden bu kadar korkuyorum? Düşünüyorum yani. Kız bu kadar güzel olduğu için mi tutuk kaldım? Yoksa hiçbir insanla mı konuşamıyorum? Böyle bir takım duygular açığa çıktı bende ve işte o zaman yine yardım istemek duygusu bir anda geldi. İşte bu videomuzun konusu da bu. Yardım istemek çok önemli. Ve internete girdim. Çekingenlik konusunda, insanlarla konuşma konusunda, nasıl kendimi ifade edebilirim konusunda araştırmaya başladım. Ve kendime bir yaşam koçu dediğimiz hani koçlar olur ya, onlardan bir tane buldum. Kendisi Zagreb'teydi ve Zagreb'e gittim ve ondan bir takım eğitimler aldım. Bu eğitimler neydi? Beni sokakta insanlara gönderiyordu. İlk gönderdiği insan böyle 18, 19, 20'li yaşlarda bir genç kız. Elinde kitaplarını tutmuş böyle. Herhalde okuldan çıkmıştı. Tramvay bekliyordu. Ve benim koç bana bir şeker verdi. Küçük bir şeker. Böyle şeker bayramında verdikleri küçük şekerlerden. Dedi ki bunu ona git ver ve sana sorarsa İngilizce olarak. Çünkü Zagreb'deki çoğu insan İngilizce biliyor zaten dedi. Diyeceksin ki bu şeker kadar güzel olduğun için sana bu şekeri verme gereği hissediyorum. Benim için çok zor, inanılmaz zor bir şeydi. Bir kere karşı cinsle iletişim kurmak benim için zaten zordu ama yani bir insana gidip yaklaşmak, cesaret etmek inanılmaz zordu. Ben bunu yapamam dedim, kusura bakma. Koçum o anda dedi ki bu kadar parayı boşuna mı verdin geldin buraya? Türkiye'den kalkıp Zagreb'e geliyorsun, Hırvatistan'ın başkentine geliyorsun. Otelde kalıyorsun. Sadece 2 gün senden bir şey rica ettim. Paranı da peşin aldım dedi. İstiyorsan git dedi. Kızdı bana. Yardım istemek işte gerçekten yardım almaya hazır olduğunuzda karşı taraftan bir eleştiri gelirse, sert bir hayır gelirse bunu kabul edin. O adamın söylediği, o koçum, yaşam koçumun söylediği o lafı kabul etmek zorundaydım. Ve kabul ettim. Şekeri aldım ve o durakta bekleyen kızın yanına adım atmak için harekete geçtim. 1. adım geldi, 2. adım gelmiyor. Gidemiyorum, yapamıyorum. Unutmuyorum, koçum, yaşam koçum arkamdan ittirdi ve o ittirme neticesinde öyle bir ittirdi ki, öyle bir sert ittirdi ki ben böyle kızın önüne pat diye düştüm. Tabii kız ne oluyor diye benden bir şey bekliyor, bir tepki bekliyor. Niye ben orada duruyorum ki onun karşısında? Bir şey söylemem lazım. Gerçekten bir absürt bir durum oldu orada. Yani şeker tutan bir adam, karşıda duran bir kız. Yani bir şey demeye yeltendiğim anda sözcükler çıkmıyor. Tutuklaştım orada. Gördüm ki kız da çekinmeye başladı. Kız bir kızardı böyle. Allah Allah dedim. İşte o anda bir cesaret geldi. Kızın kızardığını görünce, kızın da çekindiğini görünce şekeri ona uzattım.
İşte bu durum bende şöyle bir algı yarattı. Dedim ki, şimdi o zamana kadar ne diyordum? Dünyada bence benden daha büyük bir çekingen veya içe kapanık veya daha büyük sorunlu bir adam yoktur diyordum. Fakat o kızın o hareketini gördüğüm zaman anladım ki benden daha da sorunlu insanlar varmış. Ya da benimle aynı sorunlara sahip insanlar varmış. Bunu da ne yaparak gördüm? Yardım istedim ve koç beni yaşamın içerisine itti. Fiziksel olarak itti. Aynı zamanda ruhsal olarak da itmiş oldu. Beni zorladı. Bu çok değerli bir şey. Zagreb'teki o yaşam koçuyla daha nice alıştırmalar yaptım. Bu alıştırmaları da Git Konuş Ölmezsin isimli ilk romanımda okuyabilirsiniz. Orada özgüvensizlik konusunda yapmış olduğum bütün maceraları anlattım, yazdım. Seveceğinizi tahmin ediyorum. Ben insanlardan yardım almayı öğrenmeye başlamıştım artık. Yani kendime güvenmeye ve insanlara güvenmeye. İnsanlara güvendikçe de kendime güvenmeye başladım. Çünkü arkadaşlar biz kendimizi o kadar çok fazla sorunluyum ben, bunu kimse çözemez. İşte Ahmet Kaya'nın dediği gibi size dertlerimi anlatsam anlayamazsınız gibi bir mentalite içerisinde yapıyoruz. Oysa Volkan Konak ne demiş? Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Gerçekten kendinizden kaçamazsınız. Nereye giderseniz gidin, kendinizin ve sorunlarınızın sizinle birlikte geldiğini göreceksiniz. Yani bir noktada bu sorunlardan kurtulmak istiyorsanız bir adım atmanız gerekecek. Ve ilk adım her zaman dışarıya doğru başkalarından yardım isteme adımıdır. Ressamlara bakın, müzisyenlere bakın, sanatçılara bakın, heykeltıraşlara bakın. Mutlaka sanatlarını öğrenmeden önce başka bir ressamı, başka bir sanatçıyı taklit ederler. Daha sonra kendi özgün seslerini bulmaya başlarlar. Bir çocuk yazmayı öğrenmeden önce harfler öğretilir. A, B, C. Daha sonra o harfleri bir araya getirip yazmayı öğrenir. İşte hayat da bunun gibi. Belli bir yere gelmek istiyorsanız hayatta önce kuralları öğrenmek zorundasınız ki daha sonra kendi yolunuzu kurduğunuz zaman o kuralları atıp kendi özgün stilinizi yaratabilmeniz için. Ama ilk etapta başkalarından yardım almanız gerekiyor. Yani bizim yaşadığımız sorunları daha önce yaşamış olan insanlar mevcut. Onların geçtiği yollardan geçmek, onları bir süre taklit etmek kötü bir şey değil. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Yardım isteyin. Eğer yardım istemezseniz, eğer içine kapanmaya devam ederseniz, o enerjiler, içinizde açığa çıkmak isteyen, potansiyel olan enerjiler bir noktadan sonra sizi öyle kıstıracak ki, öyle sıkıştıracak ki artık bir içsel patlamayla, bir öfke nöbetiyle açığa çıkacak. Veya tamamen içe dönüp hayatınızı bir odanın içinde geçirebilirsiniz. Hayatınızın 10 yılını, 20 yılını, 30 yılını belki de ölene kadar hiç kendinizi ifade etmeyi öğrenmeden geçirebilirsiniz. Ama buna değer mi bilmiyorum. Bir ekstrem örnek vereceğim size. Sizi bu kişiyle kıyaslamak için bu örneği vermiyorum ama 2 tane kardeş. Bunlar Çeçenistan'dan gelmişlerdi. Amerika'ya annesi babasıyla birlikte yerleşmişler bir göçmen olarak. Ve bir odanın içinde hiç kimseyle konuşmadan yaşadılar. Belki de 10 sene, 15 sene. Amerikan vatandaşlığı alabilmek için beklediler, durdular. Ama hiç dışarı çıkmamışlar bunlar. Sokağına çıkmamışlar. Oturduğu yeri gezmemişler. Hiçbir Amerikan bir kişiyle tanışmamışlar. Yaşadıkları ülkeye merak duymamışlar. Dışarı çıkmamışlar. Kendi bastırılmışlıklarını içlerinde yaşamışlar. Bir de bunlar bir takım öfkeyle yorulduğu zaman bunlar işte size anlattığım bu 2 kişi bundan sanırım 10 sene önce kadar 2013 yılında Boston Maratonu'nda maraton koşucularının ortasına giderek kendilerini patlatan ve ölümü göze alan insanlardı. Gerçekten bu öfkeye değdi mi bilmiyorum. Birçok insanı da beraberlerinde götürdüler. Onların akrabalarından birisiyle yapılan bir röportajı izlemiştim. Dedi ki, eğer bu kardeşler herhangi bir insanla diyalog kurmuş, sorunları çözmek istemiş olsaydı ve insanlar bu kardeşlere yaklaşmış olsalardı, şimdi de belki kendilerini patlatmamış olacaklardı. İnsanlar bu dünyada birbirlerinin eksiklerini tamamlamak için yaratılmışlardır. Her birimiz her şeyi bilecek diye bir durum söz konusu değil. Biz zaten gerçekliğin belli bir kısmını kendi filtrelerimizden görerek algılıyoruz. Başka bir insanlar da bazı durumlarda
Bizim sorunlarımızı bizden daha iyi görebiliyorlar. Çünkü onlar bize dışarıdan bakabiliyorlar. O yüzden yardım istemek çok önemli. Birbirimizin dertlerini dertleşmek hayatı daha kolay hale getirir. Eğer sizden önce birisi sizin takıntı duyduğunuz konularda başarı gösterdiyse o bilinmeyen ormana girmiş demektir ve girdikten sonra çıkmış demektir. Tabii ki ona sormanız, sen nasıl üstesinden geldin demeniz sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır. Onun yaşadığı zorlukların aynısını yaşamak zorunda değilsiniz artık. Sizin zorluklarınız o adam sayesinde daha da kısalacak. Ama yeter ki o adama sorun. Çünkü paylaşmak çok önemli. Günün birinde bir kral bir deney yapmak istemiş. Demiş ki eğer insanlar birbirleriyle hiç konuşmasalar ve onlara konuşma öğretilmese, kendini ifade etmek öğretilmese, acaba demiş hangi dilde konuşurlardı? Çünkü insanın içinde tanrısal bir dil olması gerek ki eğer hiç dış bir dil ona öğretilmezse o zaman demiş bu kral herhalde tanrısal bir dili kendi içlerinden çıkartacaklardır. Bunu da denemek istemiş ve hizmetçilerini görevlendirmiş. Bir çocuk bakım evine gitmişler bunlar. Çocukların hiçbiriyle sohbet etmeyeceksiniz, onlarla konuşmayacaksınız. Dilinizin ne olduğunu bilmeyecekler. İngilizce mi konuşuyorsun, Türkçe mi konuşuyorsun? Çocuklar hiçbir dil öğrenmeyecek. Sadece altını değiştireceksiniz o kadar. Yemek vereceksiniz o kadar. Ve bu çocuklar bir süre sonra ne olmuş biliyor musunuz? Ölmüşler. Enteresan bir hikaye. Gerçek olduğuna gerçekten inanıyorum. Yani bize anlatılan o Robinson Crusoe varmış da tek başına adada yaşamış da Cuma ile birlikte onların gerçek olduğuna inanmıyorum. Benim inandığım şey insanların birbirine ihtiyaç duyduğudur. Birbirimizle eğer konuşamıyorsak, kendimizi ifade etmiyorsak, sorunlarımızı çözemiyorsak, hayatımızı paylaşmıyorsak başkalarıyla o zaman hayat çekilmez bir yer olur. Eğer siz bu konularda adım atmak isterseniz dediğim gibi kitabımı okuyun. Daha da fazla bilgi edinmek isterseniz bana özelden mesaj atmaktan çekinmeyin. Ve bu videoda ve kanalımdaki diğer videolarda anlatmış olduğum pratikleri, uygulamaları, egzersizleri yaparsanız bana lütfen neler yaşadığınızı, nerelere geldiğinizi, bu egzersizler sayesinde başınıza neler geldiğini yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esenlikler dilerim.